Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma, mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkayla el açması lezzetinde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır harika bir kol böreği tarifim var. Eğer ki yufka açmakla uğraşmak istemiyorsanız hazır yufkayla yapabileceğiniz en güzel böreklerden bir tanesi. Buyurun hemen tarife geçelim. Böreğin bir kısmını kıymalı hazırlıyorum. Bir kısmını da peynirli hazırlıyorum. Kıymalı harç için 200 gram kadar kıymaya ihtiyacımız var. 2-3 adet de kuru soğan kullanıyoruz. Kuru soğanı ince ince olacak şekilde kıyıyorum. Tavanın içerisine alıyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Kuru soğanımı bu şekilde kavuruyorum. Kavrulmuş olan kuru soğanın üzerine elimle ufalamış olduğum kıymayı ilave ediyorum. Kıymayla da bir tur karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kavrulmaya bırakıyorum. Kavrulduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı karabiber kullanıyoruz. Karabiber kıymalı harca çok yakışıyor. Mutlaka ve mutlaka ilave etmenizi tavsiye ederim. Bu aşamada isterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Harcımız soğurken biz de sosunu hazırlamaya geçelim. Sosu için 1 su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız var. 1 su bardağı su kullanıyoruz. Bardak ölçüsü 200 milim. Dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyoruz. Göstermiş olduğum ölçülerde 4 yemek kaşığı un kullanıyoruz. Un ölçüsü kesinlikle gözünüze çok gelmesin. Tam kararında harika bir sos oluyor. Bu sos sayesinde çıtır çıtır börek yapıyoruz. 2 yemek kaşığı sirke kullanıyoruz. 1 çay kaşığı tuza, 1 çay kaşığı da karbonata ihtiyacımız var. Eğer ki karbonat yoksa evde kabartma tozu da kullanabilirsiniz. İçerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde sosumuzu çırpıyoruz. Bu sosu birçok börekte kullanabilirsiniz. Çıtır çıtır harika börek yapıyor. Yıllardır bu sosu yaparım. Hazır yufkada hep bu sosu kullanıyorum. Sosumuzun kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. 6 adet el açması yufkaya ihtiyacımız var. Yufkaların bir kısmı makinede açılır, bir kısmı da elde açılır. Siz el açması tercih edin ki böreğiniz güzel olsun. Kıymalı harcım tamamen soğudu. Bir kısmını da peynirli hazırlayacağım. Dilerseniz patatesli de hazırlayabilirsiniz ve sosumuz da hazır. Şimdi böreğimizi yapmaya geçebiliriz. Tezgahın üzerine yufkayı açıyorum. Yufkanın üzerine 4 yemek kaşığı hazırlamış olduğumuz sostan döküyoruz. Mutlaka 4 yemek kaşığı sos kullanıyoruz. Sosu her tarafına gezdiriyorum. Fırça yardımıyla gezdirmiş olduğum sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Videolarımı hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsunuz merak ediyorum. Videolarımı beğeniyor musunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz tarifleri de yazabilirsiniz isterseniz. Ay şeklinde yufkayı katlıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı sostan gezdiriyoruz tekrar. 6 yemek kaşığı kullanıyoruz. Bir yufka için toplamda 6 yemek kaşığı sos kullanıyoruz. Fazla kullanmayın, eksik de kullanmayın. Sos sanki ölçülü olmuş gibi oluyor. Bir kısmını da üzerine süreceğiz çünkü. Geniş kısmına hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı alıyoruz. Sarıyer böreği lezzetinde çıtır çıtır harika bir börek oluyor. Mutlaka ve mutlaka bu böreği yapmanızı tavsiye ederim. Eşim, çocuklar hepimiz çok seviyoruz biz bu böreği. Kıymalı da, patatesli de, peynirli de her haliyle güzel oluyor. Çok fazla sıkmadan rulo şeklini veriyoruz. Çok fazla sıkmayın ki içi de güzel pişsin böreğimizin. Kol böreği şekline veriyorum ben. Sarıyer böreği, kol böreği şekline veriyoruz. Böreklerin bir kısmında ben peynirli hazırlıyorum. Peynirli harcın içerisine maydanoz da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sosunu sürüyorum yufkaya, peynirli harcı koyuyorum ve rulo şekline veriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka ve mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Sosumuzdan 2-3 yemek kaşığı kadar kalıyor. Kalan sosu da böreklerimizin kenarına, köşesine, her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Sosu sürdükten sonra bir 10 dakika kadar sosunu çekmesini bekliyoruz. Sosunu çekerken ben de tereyağını hazırlıyorum. Üzerine böreğimizin tereyağı sürüyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yaparaktan tereyağını eritiyorum. Erimiş olan tereyağını böreklerin üzerine sürüyoruz. Yumurta sarısı değil de mutlaka tereyağı sürmenizi tavsiye ederim. Tereyağı hem lezzet veriyor hem de görsel olarak sarıyer böreğine yaklaştırıyor.
Böreklerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimizi pişiriyoruz. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak o kadar güzel börek oluyor ki, eğer ki hazır yufka ile bir börek yapacaksanız o börek bu börek olmalı mutlaka. Mutlaka bu börekle, bu tarifle böreğinizi yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyoruz. Ben tersini çevirerekten dilimliyorum. Bu şekilde börekçilerde satılan Sarıyer böreği görüntüsünü veriyor tersini çevirdiğinizde. Yapacak olanlara afiyet, bal şekeri olsun. Lezzet olarak da börekçilerde satılan kol böreğinden, Sarıyer böreğinden kesinlikle aşağı kalır yanı yok. Yaptıktan sonra siz de göreceksiniz zaten. Yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini de açabilirsiniz. Hoşça kalın.